Bugün size bir hikaye anlatacağım. Bugün size birbirinden farklı 3 konuda tek bir hikaye anlatacağım. 3 konuyu da size sunup aralarındaki bağlantıyı söylemeyeceğim. Bugün sizi birazcık düşündürmek istiyorum. Bu yüzden bugün size bir hikaye anlatacağım. Taktik maktik yok. Bam bam bam. 17 Mayıs 2000. Kopenhag, Danimarka. Saat 20.30 suları. Topun olduğu yer bizim için pozisyon. Dizilmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer. Teknik direktör Fatih Terim, Türk futbolunun kaderini değiştirecek tarihi soyunma odası konuşmasına henüz başlamıştır. Zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Ve Arsenal gibi bir dünya devine karşı 118 yıllık futbol tarihimizde bırakın bu kupayı daha önceden kazanmış olmayı, ilk defa finale çıkan bir Türk takımının oyuncularına defans yapmamaları, aksine cesur oynamaları, hücum yapmaları gerektiği bilgisini vermektedir. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak oynamaktır. Oynamaktır. Sanırım çok iyi anlayamadınız. Bazılarınız ne var ya, Galatasaray da büyük takım sonuçta, Arsenal'a karşı hücum oynamak istemesi normal diyorsunuz. Peki tamam, o zaman hikayeyi biraz geri saralım. Az sonra seyredecekleriniz tek bir ihtimali olan insanların hikayesidir. Tamam, burayı zaten biliyorsunuz. Biraz daha geri alalım. Haydi Ümit! Kasım 1999'da Avrupa'da bahisçiler Galatasaray'ın UEFA 2000 kupasını alma ihtimalini 1'e 250 olarak hesapladı. Galatasaray'ın UEFA kupasını almasına verilen oran 250. Yani çok zor bir ihtimal. Yani her ne kadar sporda bahisin kesinlikle olmaması gerektiğine inananlardan olsam da bu kısım İngiliz kamuoyunun, yani dünyanın bize baktığı yeri anlamak adına çok önemli. Belki de bizim kendi bulunduğumuz konumu, aslında futbolda olduğumuz yeri anlamak, farkına varmak adına çok önemli. Çünkü bilgisayar bizim daha önce ulusal seviyede oynadığımız birçok maç istatistiklerinden yararlanarak diyor ki bu takım 250 kez denese ancak bir kez kupayı alabilir. Dolayısıyla oran 250 olarak belirleniyor. Sanırım ne var ya, Galatasaray'da sonuçta büyük bir takım, Arsenal'a karşı hücum oynamak istemesi normal diyenleriniz durumun biraz daha farkına vardı. O zaman şimdi tekrar ileri sarabiliriz. Burada tek şey kaldı. Sizin oynamanız. Bir dünyanın seyredeceği sizin oynamanız. Şimdi ben bilmiyorum bu laf ne zaman çıktı, nasıl çıktı, nereden çıktı, kim uydurdu ama bir saniye izleyelim. Başlarken çok iyi başlıyoruz. Hiç risk yok. Offside taktiği diye bir şey yok. Kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Hiç risk yok. Offside taktiği yok. Taktik maktik yok. İleri giderken de hep beraber topa doğru bam 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 gideceğiz. Taktik maktik yok, bam bam bam. Ya bir dakika, kafam karıştı. Bir kez daha izleyebilir miyiz? Offside taktiği diye bir şey yok. Topa doğru bam 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 gideceğiz. Daha oynayacağız. Ya gerçekten mi? Taktik maktik yok, bam 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 lafını Fatih Terim'in bu konuşmasından mı çıkarmışlar? Hayır, çünkü burada öyle bir şey söylemiyor. Bunu dinleyip öyle söylediğini duyuyorsan sen bir delisin. Çünkü burada tam olarak öyle bir şey söylemiyor. Yok, deli değil misin? O zaman sen bunu böyle görmek istiyorsun. 118 yıllık futbol tarihimizde bırakın bu kupayı daha önceden kazanmış olmayı, ilk defa finale çıkan bir Türk takımının teknik direktörünü futbol cahili olarak görmek istiyorsun. Yani sen değeri son yıllarda Klopp ve Simeone gibi adamlarla ortaya çıkan, rakibe önde basma ve topa göre pozisyon alma felsefesinin öncülerinden olan ve felsefenin temellerini bundan tam 25 yıl önce atan adamı taktik, teknik bilmeyen, tek olayı motivasyon olan biri olarak görmek istiyorsun. Yani sen daha 2000'li yıllarda futbol bir pozisyon oyunudur diyen, takımını sürekli pozisyon antrenmanı çalıştıran ve bu felsefeyle finale kalan, finalde aynı sistemle kırmızı kart görüp 10 kişi kalmasına rağmen Arsenal gibi bir dünya devini penaltılarla yenerek UEFA kupasını kazanmanın sadece iyi bir motivatör ile mümkün olduğunu zannediyorsun.
Yani bunu başarmanın bu kadar kolay olduğunu düşünüyorsun. Bunun bir şans işi olduğunu düşünüyorsun. Çünkü sen de tıpkı İngiliz bahisçiler gibi bunun 250 kez denense bir kez başarılabilecek bir şey olarak görüyorsun. Rapid maçıyla başladık. Size hep bir şeyler söyledik. Dedik ki arkadaş biz bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Ama tarih Rapid maçıyla başlayıp sonuna kadar gidebileceklerine inanan, 249 denemede başarısız olacağını bilse bile 250. kez deneme cesaretini gösteren adamları yazmış hep. Hep tek bir ihtimali olan insanların hikayesini yazmış. Çünkü tek ihtimalli hikayeler tarihin ta kendisiymiş. Yine söylüyorum, kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Sonra bu taktik ve teknik bilmeyen, sadece motivasyonla UEFA'yı kazanan adam bir ilke daha imza atıyor ve Floransa şehrinin yolunu tutarken 118 yıllık Türk futbol tarihimizde yurt dışında takım çalıştıran ilk teknik direktör oluyor. İçimden bir his, kesin orada çok başarısız olmuştur diyor ya da ne bileyim, öyle bir algı var sanki kafamda. Hadi bir bakalım gerçekten ne yapmış bu adam İtalya'da? Terim'in geldiği o sezon takımın en önemli oyuncusu, efsane golcü Batistuta'yı kaybetmelerine rağmen Fiorentina'nın hayli mütevazi kadrosuyla ligin en çok gol atan takımı oluyor. Terim takımının başında çıktığı 28 resmi maçta 10 galibiyet, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet alıyor. Ligin ilk yarısında Fiorentina'nın AC Milan karşısında oynadığı muhteşem futbol, kendilerini sağdan silerek 4-0 kazanması, İtalya Kupası'nda Milan'ı eleyerek finale çıkması, tabi bir de 99'da daha henüz Galatasaray'ın başındayken bitime sadece 3 dakika kala attıkları 2 golle 3-2 kazanarak Milan'ı Avrupa kupalarının dışına itmiş olması Milan yönetimi ve taraftarlarını bayağı derinden etkilemiş olmalı ki Fiorentina'nın başındaki bu taktik maktik bilmeyen adamı hoca diye koskoca Milan'ın başına getirmişler. Tek numarası motivasyon olan bir adam AC Milan gibi bir dünya markasının başında. İnanılır gibi değil. Bu arada önceki sezon 43 puan toplayan şu Fiorentina takımı var ya, bu adam ayrıldıktan sonraki sezon sadece 22 puan toplayabiliyor, 17. sıraya yerleşerek Serie B'ye, kümeye düşüyor. Peki Milano'da ne yapıyor? AC Milan'da tam 13 resmi maça çıkıyor, sadece 2 kez mağlup oluyor, 8 maçta kazanırken 2 kez sahadan beraberlikle ayrılıyor. Aslında hiç de fena değilmiş. Allah Allah. Yoksa bu adam İtalya'da başarısız olmadı mı ya? Nasıl olur öyle şey? Niye kovdular ki bu adamı o zaman Milan'da? Kaptan. Marcel Desailly'nin otobiyografi kitabının adı Kaptan. Desailly kitabında Marsilya'dan transfer olduğu AC Milan takımının içinde beyefendiler masası diye bir şeyin varlığından söz eder. Der ki, burada futbolcular arasında bir gruplaşma var ve bu gruplardan hiyerarşik sıralamada en üst sırada yer alanın adı beyefendiler masası. Buraya öyle herkes giremiyor. Takımının yemekteki oturma düzeninden tutun da ilk 11'de kimin oynayacağına kadar etki edebilen güçlü bir grup olduğundan bahsediyor. Paolo Maldini'nin bu masaya kaptanlık ettiğini ve babası Cesare Maldini'den ötürü kimsenin bu masayı karşısına almaya cesaret edemediğinden bahsediyor. Biraz geriye alalım. AC Milan'da tam 13 resmi maça çıkıyor. İşte şu 13 maçta alınan 8 galibiyetten biri 4-2'lik Inter Milan maçı. Tarih 21 Ekim 2001. Fatih Terim yönetimindeki Milan derbiye çıkıyor. Milan derbide Inter'i süpürüyor. 4-2 kazanıyor. Taraftarlar zafer sarhoşu. Galibiyeti kutlamak için çok sevdikleri Fatih Terim'i Milan'ın efsane tribünü Curva Sud'un önüne çağırıyorlar. İmparator diye yıkılıyor ortalık. Milan'ın televizyon kanalının başında görev yapan, Milan'ın içinden gelen Mauro Suma isimli bir gazeteci bu maçtan hemen sonra Cesare Maldini ile arasında geçen bir diyaloğu anlatıyor yıllar sonra. Suma Maldini'ye "Gördün mü Terim'i? Kurvayı nasıl peşine taktı? Taraftar çok seviyor onu. Ne güzel değil mi?" diyor. Cesare Maldini ise "Milan'da böyle işler olmaz. Bize ters." diye yanıtlıyor. Sanki taraftar ve Terim arasındaki sevgi dolu ilişki bazılarının canını sıkmış. Suma ile Cesare arasında geçen bu konuşmadan 15 gün sonra Fatih Terim ve AC Milan yollarını ayırıyor. Çok az geri alalım.
4 Kasım 2001 Torino, Milan. Aslında Fatih Terim takım içindeki kararlarda söz sahibi olan beyefendiler masasını daha ilk günden karşısına almıştı. Çünkü Fatih Terim'in belki biraz aykırı olan ama kendisini her zaman başarıya götüren bir çalışma prensibi vardır. Fatih Terim bulunduğu kulüpte futbol ile alakalı her şeyden, futbolcunun ne yiyeceğinden, kimin kimle oda arkadaşı olacağına kadar alınacak her kararda tek yetkili isim olmak isterdi. Hoca ile çalışmak kolay değil. Bunu kendisi de açık yüreklilikle dile getiriyor zaten. Ancak Fatih Terim'le çalışmak istiyorsanız bütün anahtarları ona teslim etmeniz gerekir. Dolayısıyla Terim'in olduğu yerde beyefendiler masası, beyefendiler masasının olduğu yerde Fatih Terim olamazdı. İşte bu ortamda ipler iyice gerilmiş, derbideki 4-2'lik galibiyete rağmen Bologna maçında 0-0'lık beraberlik almış ve tetikçi İtalyan basını tarafından Torino karşısında kaybederlerse bunun Terim'in sonu olacağından bahsediliyordu. Oysa Milan o maçtan önce ligde 3. sıradaydı. Ancak dedik ya, beyefendiler masası ve masanın arka planındakiler Terim'i istemiyordu. Tüm bu baskı altında Milan'ın başında teknik direktör olarak son kez sahaya çıktı Fatih Terim. Maçta oldukça gergin başladı. Dakika 27'de Christian Lucarelli'nin golüyle 1-0 öne geçti Torino. Terim için bir yolun sonu gibi gözüküyordu. Sahada yeni sezonda Milan'ı transfer ettirdiği iki eski öğrencisi de bulunuyordu. Fiorentina'dan kendisine büyük bir saygı duyan Rui Costa ve Galatasaray'dan evladı gibi gördüğü Ümit Davala. 70. dakikada Rui Costa'yı oyundan alıp yerine yeni geldiği için beyefendiler masasına henüz oturamamış olan Pirlo'yu oyuna sürdü Fatih Terim. 84. dakikada yeni geldiği için beyefendiler masasında oturamayan başka bir isim Filippo Inzaghi ceza sahası içinde yere düşürüldü. Ancak ne hikmetse bu maçtan sonra masanın değişilmezi olmuştu Filippo. 85. dakikada topun başına geçti. Ekranın sol tarafındaki köşeye doğru tertemiz ayak içi bir plase yaptı. Top out'a çıktı. Fatih Terim kovuldu. Tüm bunlardan 7 yıl sonra futbolu bırakan masanın lideri Maldini'nin vedasını alkışlarla değil protestoyla yaptı Kurvasut. Tribüne tek kaptan Baresi'dir pankartı açtılar. 901 maç, 25 yıllık efsane kariyerine rağmen böyle veda ettiler Maldini'ye. Çünkü kaptan 2 yıl önce Kurvasut'a belki biraz tanıdık gelebilir ama paralı köpekler demişti. Fatih Terim ise günümüzde bile Milano'da bir maç izlemeye gittiğinde sadece 13 maç 4 aylık kısa bir kariyer yaşamış olmasına rağmen tribünde taraftarların sevgi gösterisi yaptığı bir efsane. Düşünüyorum, öyleyse oynarım. Normalde burada kitabın Terim'le ilgili olan bölümünün tamamını hem de medyamızda çıkmamış yerlerde olan kitabın orijinal kopyasından aynen kitapta yazıldığı gibi okuyacaktım. Ama bunu yapmak hem kitabı okuyanlara saygısızlık olacaktı hem de videoyu gereksiz yere uzatacaktı. O yüzden birkaç en çarpıcı bölümü okuyorum. Ama resmin bütününü görmek isteyen, bir şekilde kitabı okuyamamış ama şu an okumak isteyen izleyicilerimiz için o bölümün tamamını okuyabileceğiniz bir link açıklama kısmında yazılı. İlk yoruma da sabitli. Okumak güzel. Okuyun arkadaşlar. Berlusconi ve Ancelotti arasında karşılıklı sevgiye dayanan oldukça sağlam bir ilişki vardı. Fakat bunun Milan'ı çalıştıran herkes için geçerli olduğunu söyleyemem. Örneğin Fatih Terim. Şayet orijinalinden birebir çeviri olsaydı bunun örneğin Fatih Terim değil, örneğin for example Türk Fatih Terim olduğunu kolaylıkla fark ederdiniz. Allah Allah. Bir insan neden birisine kitabında hem de kendisinden ilk bahsedeceği paragrafta Türk Fatih Terim diye seslenir? Mussolini'nin konuyla ne alakası var ya? Değiştir şu resmi. Bir şey diyeceğim. Masi Dizeli'nin kitabında beyefendiler masasında oturanların sadece İtalyan oyuncular olduğunu aslında açık açık söylemese de bu masanın biraz ırkçı bir oluşum olduğunu ima ettiğini biz size bir önceki bölümde söylememiştik değil mi? Her neyse. Terim Milan'dan önce canının istediği her şeyi yapabildiği düşük profilli takımlarda görev almıştı. Ama burası Milan'dı. Burada bazı hareketlerin tolere edilemeyeceğini herkes bilirdi. Daha düşük profilli takımlarda görev almıştı. Allah Allah, hangi takım ki onlar? Olsa Fiorentina'dan bahsediyordur. Pirlo'nun bizi küçük görecek hali yok ya. Ancak şaka bir yana Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi.
Belki böyle bir plan başka yerlerde işliyor olabilirdi ama Milan'da işlemezdi. Kim yapıyor bu montajı ya? Saçma sapan resimler. İntikamın konuyla ne alakası var kardeşim? Biz size daha önce Pirlo'nun o sezon terim yönetiminde sadece 33 dakika süre aldığını söylememiştik değil mi? Yok artık, Pirlo ile Inzaghi oda arkadaşı mıymış? Yok, o Maldini oda arkadaşı değil. O şu anda Milan'da sportif direktörlük yapıyor. Yok hayır, Pirlo ile bir işi yok onun. Sportif direktör işte, bir takımın teknik direktörünü kovan, yerine yenisini getiren kişi. Bu da Milan'ın şu anki teknik direktörü. Allah Allah, o da mı bir şeyler yazmış terimle ilgili? Yok, röportaj vermiş. Ne demiş? Tam bir organizasyon adamı. Terim'in İtalya kariyerinde Fiorentina'da daha başarılı olmasını ise kulüp yapılarına bağlayan Gattuso şöyle devam etti. Fiorentina'da daha başarılı olmuştu çünkü o kulüpte birçok iş ona bakıyor, o da bunu organize ediyordu. Ama Milan'da bu farklı. İstediği şekilde hareket etme imkanı bulamadı. Aslında tam bir organizasyon adamı. Üst düzey menajer özelliği var. Ama Milan'da roller ve kurallar farklı. Bu ortamı bulamayınca kalma süresi de kısa olmuştur. Ama bugün geride bıraktığı izler İtalya'da, özellikle Firenze'de halen konuşuluyor ve çok sevilmesi de bunun bir göstergesidir. Olmazsan da yanında, olmazsak da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni. Olmazsan da yanında, olmazsak da birlikte, hiç istemesen bile yaşarım ben seni.